Merhaba arkadaşlar, ben Stein Age of Empires galiba Mobile'in. Şu an gidip şu an Mobile ama şimdi yeni bir bölümünden merhabalar. Bildiğiniz üzere işte server'a böyle zar zor da olsa bazen işte girebiliyoruz. Çok farklı giriş yöntemler var. Orada direkt bir uygulama olarak indiremiyoruz. Biz abimiz sağ olsun. Fahrettin abimiz bize zamanında yapmıştı bunu. O yüzden artık kullanabiliyoruz. Şimdi şöyle yeni kahramanlar var ve gelen kahramanlara baktığımız zaman evet, Çince, Türkçe çeviremiyoruz bu oyunu. Çok şey anlamakta güçlük çekiyoruz. Ama şurada gördüğünüz bir tane arma var. Tamam mı? Biz neye alışkınız abi? Taktikçilere, savaşçılara, mareşellere alışkınız. İleri düzeyde gelebilecek ki geleceğine inandığımız ileri düzeylerde belki 5. sezon belki 6. sezonda gelebileceğimiz her çeşitte kullanılabilen bir arma var. Yani savaşçı, mareşal veya taktikçi üçünde de kullanabiliyorsunuz. Böyle üç türü de var. Ama bu da kendi içinde iki türe ayrılıyor. Size şu an bunu çevireceğim ben. e, Translate'ten ne veriyormuş? Onu sizlerle beraber ekrana veriyorum hemen. Evet arkadaşlar, göz gibi diyor ki dövüş stili, stil takip. Aynı takımda aynı stilde diyor birden fazla kahraman olduğunda bu kahramanlar tüm özelliklerine bonuslar eklenir. İşte 2 kişiye %10, 3 kişiye %15 artacak şekilde eklenir. Bu büyük ihtimalle şey demeye çalışıyor. Bak, asist ve kazan takip eden stil. Yani garip armalar ve garip kahraman türleri de gelecek ekstrası. Biz neye alıştık? Mareşallere, biz savaşçılara ve taktikçilere alıştık. Bu arada şurada kesiyorum. Hocam belli yerlere giriş yapmaya çalışıyoruz. İleriyi görmeye çalışıyoruz. İleride neler gelebilecek ona göre birikim yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda gerçekten beğenileriniz çok önemli bizim için. Çünkü bu tür şeylerin araştırmalarını yapıp sunduğumuz zaman beğeniler düşük olduğu zaman şey diyoruz otomatikman. "Ha, demek ki insanlar bunu istemiyor. İnsanlar sadece savaş izlemek istiyor" gibi düşünceye giriyoruz. O yüzden beğenilerinizi ve yorumlarınızı eksik etmezseniz şimdiden sevinirim. Buradan da devam edelim. Şurada diyor ki yani bu arma iki çeşidi var bu armanın bir de. Yani bir kompta yanlış değilsem anladığımız kadarıyla siz de yorumlarda belirtebilirsiniz. Her türlü yorum da atabilirsiniz destek için. Ee, iki tane Maraşal varsa bunu koyarsan 3 Maraşal şeklinde ekleniyor. Ya da işte iki kudret var, iki savaşçı varsa bunu eklerseniz işte 3 savaşçı olarak ekleniyor. Yani bu türler artık şey türü. Genel yani belli bir türe değil hangi asker türünü eklerseniz mesela bu mızraklı. Şimdi ileride bir tane daha arma göstereceğim size. O arma da şimdi bu kudret, taktik, mareşallerin ortak noktası rozeti. Bir tanesi daha var. O da tüm asker türlerini kapsıyor. Yani seçiyorsunuz işte savaşçı mı olsun, kudret mi olsun, taktikçi mi olsun, bunu sürekli değiştirebiliyorsunuz. Mızrak birimine de komutanlık ediyor. Okçuya da, süvariye de, kılıçlıya da hepsini hükmediyor. Tamam mı? Şimdi şunu ortadan kaldıralım. Bak şunu kaldır. Şimdi geliyorum. Bak aşağı doğru burada bir sürü komutan var. Bu komutanları da inceleyeceğiz. Benim bunları sürekli Türkçe'ye çevirip aslında ne olduğunu görmemiz lazım. Fakat şurada şöyle bir problem var. E, atıyorum mesela Selahattin burada okçu ve süvari olarak görülmüş. Okey mi? Okey. Mareşal. Hepsi aynı şekilde gelmiyor arkadaşlar. Bazıları mesela burada Mulan kılıçlı ve okçu. Tamam mı? Mulan ne bizde normalde? Okçu. Şimdi şöyle kahramanlar var. Bir tane daha rozet var. Size o rozeti de göstereyim. Şimdi bu oyunda genelde olan şeyler gördüğünüz gibi. Daha sonrasında yavaş yavaş Age of Empires Mobile'e ekleniyor. Bundan dolayı da diyorum ki zaten birikiminizi yapın. Bunları da öne alarak özellikle orta yatırımcı ve free yatırımcılar için ya Balina ve Krakenler zaten her geleni alabiliyor. Bunlardan yana sıkıntı yok zaten. Ama orta yatırımcı ve freeciler için 5. sezonda da gelmiyor bu arada. 4. sezonda da gelmiyor. 5. sezonda belki eklenir. Belki 6. sezonda eklenir ama illaki gelecek. Bir de ekstrasında kare tasarımları çektim. Onu da birkaç gün içinde paylaşırım. Akiklerinizi de ona göre biriktirin. Buradan da yine paylaşılana kadar en azından akik muhabbetini ortaya süreyim ki akikleriniz orada ekstra birikmiş olsun. Bakın burada da ekstra bir arma var. Bu arma da savaşçı olarak mesela görünüyor. Savaşçı arması ama arkada da sarı, kırmızı ve mavi var. Yani taktikçi, kudret ve maraşalleri aslına bakarsanız burada betimliyor. Burada da bu kahramanın işte kılıç, mızrak, süvari ve okçuya hükmedebildiğini ve komutan olarak başlarında durabildiğini ve ekstra bize bonuslar sağlayabildiğini gösteriyor. Şurada geldiğiniz gibi bakın. Burada bir sürü kahramanlar var. Bak, parşeller var, şeyler var. Arma türünün de iki tane çeşidi var gördüğünüz gibi. Bir birim türlerinin geneli, bir tanesi de genel asker türünü yani kudret, maraşal ve taktikçi olarak değiştirilmesini sağlayan bir bölüm. Şurada gördüğünüz arkadaşlar bir sürü kahraman var. Bir sürü kahraman var. Bunlar gelecek. Bak Lubu, daha öncesinde biz Lubu'yu burada gördük. Bakın şurada S2 yazıyor mesela. İkinci sezon galiba bu. Burada Y2 yazıyor. Bu Çince yine. Hiçbir şey anlamadım. Bunlar tek tek çevirmek gerekiyor. Bu da mesela
İkinci sezon olarak gösterilmiş burada. Bunlar zamanla ekleniyor. RAM var. Mesela burada daha biz RAM'in ne olduğunu bilmeden ben burada bunu görmüştüm. Ama evet, kahraman sıralamasında da paylaşmıştım ben bunu bir ara. Ama şey değildik, emin değildik. Hani daha çok erken de bu kahramanlar gelecek mi? İnsanlara bunu söyleyeceğiz ama insanlar belki o an alacağı kahramanı almayacak. RAM'in özelliklerine göre gidecekti. Boşa adama sezon geçirttirecektik. O yüzden çok emin olamadık. Bakın burada mesela Maraşal olarak yine Okçu'da 5. Henry var. 5. Henry'yi de biz kendi seferberlik bölümümüzde görebiliyoruz. Orada da görünüyor aynı şekilde Maraşal Okçu olarak. Burada Hannibal var, taktikçi, yine süvari Tarık var, Maraşal. Bazıları değiştiriliyor, bazıları değiştirilmiyor. Burada Guan Yu var, Kudret süvari yine. Burada mızrakta bu var. Mesela burada bak bunlar mesela hocam, diyor Chan, mesela bu bizde taktikçi, burada Kudret. Sandok okey. Bak burada Maraşal. Bizim keşifçimiz, Darius'umuz. Burada mesela Tribuana'mız var. Süvari ve mızraklı Tribuana. Mesela kılıçlı değil. Ve Mareşal de değil bizde mesela. O yüzden birim türlerine ve arma bölümlerine hangi kategoride olduğuna net şekilde karar veremeyiz. Bunu Age of Empires Mobile ne şekilde getirmek isterse o şekilde getirir. Burada da gördüğünüz üzere Shalman var. Shalman bizde okçu ve taktikçi ama burada Mareşal ve kılıçlı olarak geliyor. Burada da bu da Chow Chow arkadaşlar. Chow Chow da bu şekilde var. Burada Bilüve'miz. Bilüve de burada mızraklı, mesela ne alaka, elinde kılıç var, mızrağı koyuyorsun falan. Ee, Ashoka'mız var. Burada bakın Mulan'ımız yine kılıçlı, evet kudretçi, yine savaş, kılıçlı ve okçu olarak aramıza katılmadı. Sadece okçu olarak katıldı. Bir sürü kahraman var. Bir sürü kahraman var. Bunların aslında hepsini böyle tahmini şekilde ne gelebilecek? Çünkü bazı eksik komplar var. Şu an ne diyoruz mesela? Marshall okçular 5. sezonda belki ortaya gelebilir. 4. sezonda mesela taktikçi mızraklılar ortaya çıkmaya başladı. Şimdi biz burada şeyleri kovalayacağız aslına bakarsanız. Ee, Neyimiz eksik? Mesela Maraşal okçumuz sıkıntıda şu an. Maraşal okçu 5. sezonun ee, kahramanları olabilirler. Çünkü mızraklı da bekleniyordu. Evet, mızraklı taktikçiler de, mızraklı taktikçiler 4. sezonda kendini tamamlıyor. Ekstra 5. sezonda düşünebiliriz. Gelecek kahramanlar açısından bakarsak burada çoğu kahraman mesela görünüyor ama hepsi var mıdır? Yok. Bazılarının belki biraz şekilleri değişikti diyeceğim de yok, değil yani. Şurada Belisarius'u arıyorum. Belisarius da bize yeni geldiği için böyle tam tipi şey değil. Bir Robin Hood da görmedim. Bir ara Robin Hood konuşuyorduk. Robin Hood'u da görmedim. Burada bu kadın var. Bir sürü kahraman var. Fakat bizim kafamıza takılan çerçeve hocam. Bizim kafamıza takılan gerçekten çerçeve. Şu çerçeveler ekstra, ben oyunun ileri düzeylerinde ya da bilmiyorum, belki yeni bir güncellemeyle ekstra da getirebilirler. Hem arma olarak hem de birim türleri olarak genel kahramanların geleceğine inanıyorum ve bu genel kahramanlar çarkta geleceğine inanmıyorum. Bu genel kahramanlar başka etkinliklerde ve daha zorlu, biraz da para harcatmalı etkinliklerde geleceğine inanıyorum. Çünkü genel bir kullanıma sahip. Yani istediğiniz yere koyabiliyorsunuz bu kahramanları. O yüzden bunların çarkta geleceğine inanmıyorum. En kötü vali olur. En kötü vali olur diye düşünüyorum. Bunların valileri de çok çetin geçecektir. Çünkü bir tane kahraman alıyorsunuz ve o kahramanı geliştirdikten sonra her yerde kullanabiliyorsunuz. O yüzden bu Kraken ve balinalar kolay kolay bu kahramanları salmayacaklardır. Böyle genel bir bilgi verelim dedik. İleri düzey için neler gelebilir bir öngörü yapmaya çalışıyoruz ileride. Çünkü birikim falan, mesela biz daha ikinci sezondayız globaldekiler. İşte bizim beta'da mesela sezon 3'teyiz, evet. Beta sezon 3'e girdi. Eskiden aramızda yürüdü. Dağ başında şey vardı hangi? Ee, Üçüncü sezona girdi. Dördüncü sezona girdi betalar. Biz globaller, aramızda bir sezon fark vardı. Artık 2 sezon fark var. Yani biz hala globalin başlarındaki sunucularda sezon 2'deyiz. Normalde 3'e geçmiş olmamız lazım. Biz hala 2'deyiz. Beta 4'e geçti. Bu da demektir ki entegre olay biraz daha uzağa gidecek. Çünkü biz sezon 2 ve sezon 3 uzadığı zaman beta ve globalde dedik ki tam entegre etmek için sezonları yavaşlattılar. Tamam, olabilir dedik. Daha sonrasında beta'yı 4'e atıp daha globali 3. sezona sokmadılar. O da büyük ihtimal 9 Nisan gibi bir durumdu, yanlış değilsem. Zaten Nisan ayında çok büyük etkinlikler ve gelecek bir 1.5 sürüm olması lazım güncellemeyle. Yeni PvP etkinlikleri ve yeni bayağı etkinlikler gelecek. Oyun bu süreçte kendini geliştirmeye çalışıyor. Yani yaptıkları bildirimlerde, çünkü bize paylaştıkları bizim hesap inceleme diyorum, incelediğimiz bu etkinlik, işte gelecek güncelleme detaylarında neyi paylaştılarsa onu yaptılar. Sıfırlama etkinliğinin geleceğini, işte eski kahramanlar, birinci sezon kahramanlarının geri geleceği gibi etkinlikler vardı. Daha öncesinden o paylaşımları yaptıkları zaman hepsini getirdiler. Yani yeter ki oraya koysunlar. O tür şeyler var. PvP etkinlikleri gibi etkinlikleri de düşündüklerini söylediler. Bu Nisan ayı Age of Empires Mobile adına çok büyük şeyler getirebilir arkadaşlar.
Şurada gördüğünüz gibi bu armalar bunlar hayırlısı. Bunlar çok pahalı olacağına inanıyorum. Oyunun dengesi de ne şekilde değişir artık. Allah'a emanet. Yani videomuz bu şekilde. Beğenip abone olursanız şimdiden hepinize teşekkür ederim. Yorumlarınızı, değerli yorumlarınızı eksik etmezseniz var olun, sağ olun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.